Aşağıda bir ses, beni dinleyin dedi. Burası bundan sonra cezaevi değildir. Burası bir askeri okuldur. Bu askeri okulun kuralları olacaktır. Ve bu askeri okulun bir tek amacı vardır. Sizi Türkleştirmektir. O şeyden sonra yani bir ip getirip cinsel organlarımızı bağladılar. İşte önde 2 tane güya şef tren şeklinde ve o şekilde bizi koridorlarda şey yaptı. Tabii bu koridorlarda şey yaparken yaklaşık yani tabii sayı olarak bilemez 50-60 tane gardiyan ellerinde job ve kalaslarla seni dövüyorlar. Düştüğün yani zaten o zincirde birisi düştüğü zaman şey gibi herkes otomatikmen düşüyor. Oturtuyorlardı beni. Sen ya içeceksin, bu pisliği, lağım sularını, çok affedersiniz pislik yani böyle bok parçaları dolaşıyor. Ya içeceksin veyahut da seni başını banyo yapacağım. İçer miyim? Ve bir bakıyorum arkadan mesela ayağımı çekiyor, şöyle vurt giriyor. Bütün başım, yüzüm filan vesaire. O pislik içerisinde. Bu çocukların bu 3 metni ezberlemesini sen sağlayacaksın. Şimdi öyle diyor ama benim cevap verecek halim yok. Şimdi komutanım dedim, bu arkadaş o zaten o Abbas konuşamıyor dedim. Öbürü de Türkçe bilmiyor dedim. Bilmem dedi. Sorumlu sensin, bunlara öğreteceksin. Eğer dedi bir şikayetin olsa bana haber verirsin. Ben onlara gerekli dersi veririm. Nasıl haber vereceksin? Oturduk ezberledik de ben 3'ünü de ezberledim. Ve çocuklara dedim ki en azından o Kürt çocuklara Türk'üm, doğuluyum, çalışkanım öğrenin. 3 kelimeyle çoğunsa bunu öğrenin. Bakalım ne olacak? Tabii Türkçe bilmediği için de okuma yazması olmadığı için de çok zor. Şimdi tabii bu dayak yiye tekrarlaya işte İstiklal Marşı'nı korkma sönmez şafaklarda diye başlıyor. Belli bir yere geliyor orada tıkandı, gece yarısı bağırıyor. Zaten o gece yarısı bazen askerler çekilince işte bağırıyor. Yoksa askerler olunca zaten soramıyor da. İşte dedi ya o Kürtçe söylüyor diyor. Canavar diyordu ha bu ölçü bu. Orada bir canavar vardı neydi? Und dann hat mir die türkische Geschichte erklärt, also mit Hilfe dieses Dolmetschersoldaten hat mich dann da irgendwo hingeführt, wo also irgendwelche Tafeln waren und hat mir also dann erklärt, dass also die Türken überhaupt irgendwas mit dem Sonnenstaat oder was, dass die da alle aus Sibirien irgendwie kamen und dass das der Anfang der Menschheit überhaupt ist und die Türken nun die höchste Kultur haben und also alle Kultur, alles kommt da von den Türken. Das war die eine Episode, was ich völlig hirnrissig fand. Also wie kann ein Mensch, wenn er ein bisschen gebildet ist, sowas irgendwie glauben? Ja? Und ich hatte das Gefühl, er glaubt das so. Baktım bütün cezaevinde o koğuşta olanlar herkes tek tip mavi aşortmenler alt üst giymiş, spor ayakkabılar, numaralar var aşortmenlerin üstünde. Herkes tıraşlı, yüz hatları sararmış. 1,5 yıl banyo yapmadık biz. 1,5 yıl sonra bizi banyoya çıkardılar. Buz gibi Diyarbakır'ın soğuğunu tahmin edebiliyorsunuz. Diyarbakır'ın soğuğunda o buz gibi sularla, tazikli sularla bize banyo yaptırdılar. Bu mektubu yiyeceksin dedi. Meryem'den tık yok. O şeyi aldılar kağıdı. Meryem'in ağzını zorla açtılar. Açmıyor ağzını. Çok dirençli bir çocuktu. Çocuktu, resmen çocuktu. 2 asker parmağını ağzına sokarak onu zorla ağzına soktular. Kenetlenmiş böyle dişleri açmıyor. Onu Meryem'in ağzına zorla koydular. Ama ağız böyle şişti. Çiğnemiyor. Esad kuduruyor. Onu çiğne diyor. Yutacaksın. Sen burada olanları nasıl ailene yazarsın? Sizin saçlarınızı siz kendiniz isteyerek kestirdiniz değil mi kızlar? Böyle dalga geçiyor bizimle bir de. Yaptıklarını bize onaylatmak istiyor. Mümkün değil. Meryem'i ikna edemediler. Meryem yine bir dayak faslı yaşadı.
O anı hiç unutmuyorum. Çok zor bir andı. Kapatır mısın? Ich habe damals Touristen geführt, also deutsche Touristen in der Türkei. Das war eine Reise durch die Südosttürkei. Und wir waren auf der Insel Achtamar. Und ich habe dieser Reisegruppe dort was erzählt über Armenier. Auf Achtamar ist ja diese armenische Kirche. Und ich wusste auch, man muss vorsichtig sein mit Armeniern und mit Kurden und mit diesen Themen. Und ich habe gedacht, ja, ich erzähle nur Sachen unter dem Sultan Abdülhamid. Und nach 1918 sage ich nichts mehr. Aber das war wohl schon zu viel. Gittim revire, beyaz önlüklü bir diş hekimi. Dedi ki hangi dişini ağrıyor? Gösterdim. Dedik sen bilmiyorsun. Senin ağrıyan dişlerin sağda değil, soldadır. Komutanım, hayır ağrıyan dişim bu. Tabii bütün gücüyle yumruk gözümün, burnumun üstüne gelerek sen komutandan daha mı iyi biliyorsun hangi dişin ağrıyor? Peki. Ya benim bir dişim ağrıyordu. Sanırım yani. Belki 2 de olabilir. Fakat ya ben sanıyorum bir tane dişimdi. 8 tane dişimi çektiler. Şurada 8 tane dişim yok. 8 tane dişimi çektiler. Ne şey yaptılar? Ne diyorlar? İğne, uyuşturmadan 8 tane dişimi çektiler. Ya 8 dişimi niye çekiyorsun? Doktorsun, tamam diyelim uyuşturmadan, onu da anladık. Cezaevidir. Belki olanaklarınız yoktu. Niye 8 dişimi çekiyorsun? 2 tane çek. Ve ben yalvarıyordum. Arkadaşlar lütfen bana tükürün. Ben sizin tükürünüzden rahatsız olmam. Lütfen tükürün. Etmiyorlardı. Ölsek bile tükürmeyiz. Ve bu sefer Kürtçe var. La tevbikimin. La tevbikin ey havar. Lütfen bile bana tükürünüz. Tükürmüyorlar. Çok uzun bir koridoru vardı. Çoğu zaman tutukları o koridorda süründüre görüş yerine kadar götürülirdi. Ve görüş yerine gittiği zaman arkanı dönük bir şekilde beklerdin. Düdük çalardı, arkanı dönerdin ailen karşısında. Düdük çalardı, görüş biterdi. Bazen bir dakikanın altına sürerdi. Tabii uzun yıllar beni görmemiş. Heyecanlı. Nasıl ziyaret yerine ziyaret kabine girer girmez şey diyor. Kürtçe diyor. Diyor ki kötü çavayı. Yani abi sen nasılsın diyor. O cezaevi süresince annemle tek bir kelime konuşmadım. Yüzüme bakardı, gelirdi. Ondan sonra çekip giderdi. Çünkü Türkçe bilmiyordu. Nasılsın diyordum. Böyle gözlerinde yaşı akıp gidiyordu. Zaten görüş kabinlerinin üstüne şey yazıyordu. Türkçe konuş, çok konuş diye bir slogan üretmişlerdi. O sloganı yazmışlardı oraya. Ve Kürtçe konuşmak yasaktı. Tutukluların diğer sivil ailelerle görüştükleri gibi tel örgüler arasında görüşürdük biz. Birisinden benim tuvalet ihtiyacım var deme şansı yoktu. Sabah saat 9'da getiriyor, akşamın saat 6-7'sinde o uzun günleri düşünün. 8-10 saat oturan insanların artık düşünün bazen o salona koku düşüyordu, sidik kokusu düşüyordu. Mahkeme nezaretinde otururken tanıdığım biriydi. Merhabalaştım, kafayla bir merhaba verdim. Ben önümde nasılsın şeklinde söyledim. Tabii gelir gelmez beni çırılçıplak soydular. Anadan doğma soydular. 200 askerin arasına götürdüler. Esad Oktay Yıldıran yüzbaşı jopu aldı. Joplamaya başladı. Arkasından kendisi yorulunca bir askeri çağırdı. Yani biraz açık konuşmak lazım. Bağırıyor. Yok mu bunu beceren şeklinde. Ondan sonra bir askeri getirdiler. Bu sefer o joplamaya devam etti. Hiç unutmam bir gün. Bizi hepimiz havalandırmaya çıkarttılar. Havalandırmaya çıkarttılar. Koş, soyunun. Tabii hepimiz çırılçıplak oluyoruz. Yani bunun başka izah tarzı yok yani. Soyunun, çırılçıplak oluyoruz. Domalın, domalıyoruz. Domalmış halde
tutukluların kalçaların arasına sigara koyarlardı ve o sigarayı yakarlardı. Dumanlar çıkardı. Tabii yaşlılar bu sigarayı tutamazlardı. Yani vücutları gevşek olduğu için düşerdi bu sigaralar. Ve bunun için düştüğünü sorarlardı o yaşlılara. Onlar da tutamıyorum komutanım derlerdi. Bu süreç dediğim belki 1-2 dakika, 3 dakika olmadı. Ve alevler söndü. Baktık ki kafa kafaya vermiş 4 tane insan çıktı ortaya. Tabii onları ayırdık, eğitim salonuna getirdik. Haliyle ben tanıdığım insanın üstüne gittim. Dişlerini kenetlemiş böyle. Nefesini alıp veriyor bir tılsım sesiyle. Tabii ben eğildim. Hocam dedim. Bir şeyler söyle dedim. Son demler için. Tabii Kürtçe söyledim ona dedim. Namusla dişteki bir. Daha önce yan yana geldiğimizde ben ona mırıldanıyordum. Bir şeyler söylüyordum böyle, türkü söylüyordum, Kürtçe. Biraz da sesim hoştu, güzeldi o zamanlar. Ve bu söylediğim türkülerden beğendiği bir Sevdaliye vardı. Sevdaliye kelime anlamı sevdalım, sevgilim demektir. Bana dedi o türküyü söyle. Ve strane bej. Tabii ben eğilmişim böyle. Kulağımı sesine vermişim. Ve strane bej. Şimdi söylemek bir türlü. Söylememek bir türlü. Söylemek zorunda kaldım. Hem söylüyorum hem ağlıyorum. Şimdi tabii bunu da duyuyor. Ki benim de ağlamamam için, bana moral vermek için tebessüm etti. Tebessüm edince de yanaklarından etti.